İstanbul'dan herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz traktörümüzü değiştirdik. Efsane Fiat 7056'yı geri gönderdik. Gönderirken tabi üzüldük. Şöyle söyleyeyim. Traktör 2005'ten beri bizdeydi. İster istemez bizde anılar çok. Yani üzüldüm derseniz sorarsanız yani üzüldüm şahsen ama yapacak bir şey yok. Onun artık yani traktörde çekiş olarak çekişinden her türlü memnundum ama birazcık masrafları vardı. Lastik masrafı vardı. Ondan sonra biraz da konfor eksikliği vardı. O yüzden onu yolculadık. Zaten case'lerde, New Holland'larda bunlar da aşağı yukarı Türk fiyatlarla aynı segmentte, yani aynı Türk traktör üretiyor. Şöyle söyleyeyim. Hayırlı olsun bize. Sizden de hayırlı olsun dileklerini ileten herkese Allah razı olsun. Herkese teşekkür ederim. Allah size daha iyileri nasip etsin. Şimdi traktörümüzü incelemeye başlayalım. Arkadaşlar traktörümüzde daha fabrika çıkış lastikler üzerinde. Traktörümüz 2014 model, 2800 saatte, 90 beygir. Şöyle ön lastikleri çekersek bu sağ lastiği biraz fazla yemiş traktör. Şu sağ dişleri. Bu da traktörün rot ayarının biraz da sıkıntı var, rot ayarında. Onu zaten bugün götürüp yaptıracağım. Şu lastik aşağı yukarı %40 bir ön lastikleri var. Arkalar biraz daha bunlara nazaran yenmemiş. Ön lastikler arkalara göre biraz daha fazla yeniyor. Traktörümüzün ön ağırlıklarını tam bilmiyorum kaç kilo olduğunu, daha ona bakmadım. Önde zaten çamurluk var. Lastikler bu şekilde. Traktörümüz Case CX90 Max Pro, yani dolu diye geçiyor. Bunlar da kompresör, üstte cam tavan falan filan. İşte turbo intercooler. Traktörümüzün arkasında 2 adet ağırlık takmışlar. Ben bunu sordum. Dedi yani 3 tane falan da ekleyebilirim dedim ama 90'lara arkadaşlar 2 tane ağırlık takıyorlarmış. 50-50 olmak üzere 100 kilogram. Traktörümüzün şöyle arkasına gelelim. Zaten basit bir traktör. Öyle bir çok bir ahım şahım elektronik bir traktör değil. Traktörümüzün arkadaşlar kilosunu söyleyeyim size. 3900 kilogram bir ağırlığı var. Arka hidroliklerde kurt ağız dediğimiz kollar, gergi kolları var. Bunlar 3500 kilogram kaldırma kapasitesi var traktörümüzün. Şurada bir adet aşağıdan kontrol ettiğimiz ekipman takarken indirip kaldırma. Zaten onu aldığımız videoda denedik. Oluyor. Çalışıyor. Hidrolik orta kol geldi üstünde bu. Bunu normalde düz orta kol olarak da satabiliyorlar. Lastikler dediğim gibi arkalar %80 olarak var üstünde. Yani %80 diş var. Daha sonra arkada 4 adet aydınlatma var. Ön tarafta 2 adet aydınlatma var. Çekileri ben söktüm, arka çekileri. Bunda bir asansör çeki var. 4 teker takmak için şurada ayarlamalı. Bir de şöyle şuradan alta giren bir çeki var. Genelde iki tekerlekli remorkları kullanmak için. Ben şimdi bunların ikisini de söktüm. Silaj makinesini ve şeyi takarken silaj makinesinin şaftı sıkıntı yapıyor. Değme oluyor. Bu da asansör çekiye değiyor, hidrolik ortakol. Şurada bir adet şeyimiz var. Silecek suyu. Bu da arkadaşlar şey yapmış. Susuz bırakmışlar herhalde. O yüzden güneş bunu yakmış, kırılmış. O sıkıntı değil. Onu değiştiririz. Başka arkada tanıtabileceğimiz bir şey. Kuyruk mili 540, 750 ve 1000 devir var traktörümüzde. Arkada 2 adet zaten sağ ve sol olarak 2 adet kelebek camı. Üstte aydınlatmaları var. Yanında tepe lambası var. Traktörümüzün plakası 22 plaka. Traktörü Edirne'den aldık. Plakayı da değiştirme gereği duymadık. Yani bir Edirne olsun, farklı olsun diye. Arkadaşlar şimdi traktörümüzü isterseniz içine geçelim. Sormadığımız, yani unuttuğumuz bir yer varsa siz yorumlarda sorun. Biz de traktörün daha yabancısıyız zaten. Pek öyle bilmiyoruz neyin nesi var. Şimdi traktörümüzün içine geldik. Ben zaten arkadaşlar geçen sene fuarda Bursa Tarım Fuarı'na gitmiştik. İzleyenler, eski takipçilerimiz bilir. Orada zaten case'i tanıtmıştık.
300 Optimum serisini, bir de Puma serisini 240. Gene böyle ufak 80'lik, 90'lık, 50'lik, 100 serilerini tanıtmıştık. Traktörümüzde arkadaşlar shuttle var. Şöyle. Bu debriyajsız da geçiş var ama ben genelde debriyajla kullanıyorum. Motoru birden sağ sol ileri geri yapmasın diye. Burada yanında bir adet hostes koltuğumuz var. Bunu zaten ben arkadaşlar traktör eski 2012-2013 modellerinde bu yok. 11 modellerinde. Bunu zaten ben bilerek aldım. Yani olsun diye, yanında oturan kişi rahat etsin diye şöyle şu şekilde güzel bir hostes koltuğu var. Ondan sonra başka ne diyelim? Üstte zaten cam tavanı var şöyle. Biraz pis, traktör daha yıkama fırsatı bulamadık. Bu da güzel bir aydınlatma olarak. Açılsaydı daha güzel olurdu ama sunroof olurdu. Traktörümüzde kompresör var, dediğim gibi hava tabancası var ama kompresörün şeyi çıkık, hortumu çıkık. Onu şimdi götüreceğiz, sanayide baktıracağız. Traktörün yabancısı olduğumuz için sağını solunu fazla ellemiyoruz. O yüzden onu bir baktıracağız. Traktörümüz arkadaşlar 4 vites. Bunu da 3'e bölüyor takviye olarak. En yavaş 1, bir hızlısı 2, bir en hızlısı 3. Liftomatik var zaten şöyle şu şekilde. Traktörümüz 6 çıkış. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle de 3. Bu kollar arkadaşlar pek kullanılmamış. Hatta şu üçüncüyü geldiğinde zorlandım bayağı bir. Hiç ileri geri gitmiyordu. Şu şekilde bayağı bir zorlanıyordum. Dibinden söktüm onun. Eklem yeri var, onun oynama yeri. Oraya biraz yağladım. Sıktık oraya. Şu anda yavaş gidip geliyor. Pek kullanılmadığı için pas yapmış. Traktörümüzde klima var arkadaşlar. Orijinal olarak Türk Traktör teybi üzerinde geldi. Biz buna tabi SD kartla şöyle şu şekilde şurada müzik yükleyebiliyoruz. Dediğim gibi klima var. Bu aydınlatma ışıkları çalışıyor. Traktörü arkadaşlar tanıtımını bitireyim, öyle konuşayım orayı. Başka tanıtacağımız bir yer. Koltuğu güzel. Hidrolik demişim. Kuyruk mili hareketini buradan veriyoruz. Buradan aktif hale getirip buradan devreye geçirip buradan aktif hale getiriyoruz. Bizim 7056'daki el debriyajının olduğu gibi. Bunları da öğrendik dün. Başka ne anlatalım? Burada zaten sigara şeyi var. Da içine gitti, neyse o çalıştırınca anca şey yapar. Zaten bizim o ihtiyacımızı duymuyoruz. Kimse de sigara içmiyor ailede. Şurada bir adet güneşliğimiz var. Şöyle yaptığımız zaman çekiliyor. Traktörün şöyle göstergelerini çek. Traktörümüz arkadaşlar dediğim gibi 2809 saatte. Şöyle söyleyeyim. Traktörü arkadaşlar biz aldık. Yani benim haloğlum var Çanakça'da. Bu yanımızdaki uzun bir arkadaş vardı, genç. O bana atmıştı bir tane 75'lik 11 model. O da motor da temizdi ama 5400 saate gelmiş. Dedim ya bunu alıp ne yapacağız? Yani bende de ikinci el var, eski. Bari vereyim biraz iyisini alayım. Bu 2014 model 2800 saatte. Ama pek kullanılmamış, pek yıpranmamış motor. Satan arkadaş da zaten biz oraya videoya koymadık da tabi adam istemez diye, sıkıntı olmasın diye. Satan arkadaşa sorduk, yani bu motorun esas sahibine, ilk sahibine. O motoru sıfır almış. Ben dedi motor dedi yani hiçbir sıkıntısı yok, yani nokta kusur yok dedi. Adam yanımızda aradı. Bizden yanında haberi yoktu. Yani her şeyine kefilim dedi yani. Dün de zaten ben o kol şeyi olduğu zaman aradım. Adama sordum, yani dedim dayı böyle bir şey var. Dayı da zaten eski, yani 60 yaşında falan. Pek anlamıyor böyle şeylerden. Vallahi oğlum dedi, ben anlamam böyle şeylerden dedi. Yani dedi traktörde dedi nokta hasar yok dedi. Yani hiç sıkıntı yok dedi. Sıkıntısız traktör dedi. Ben zaten satmazdım dedi. Onun bir yanında arsa işi varmış arkadaşlar. Evinin yanında bir arsasını almak zorunda kalmış. Yani öyle bir iş yapacakmış. Traktörünü satmış. Hayırlısı olsun. Onun için de bizim için de kazasız belasız inşallah kullanırız. Dediğim gibi traktör temiz. Şimdi zaten içinde pek tanıtacak bir şey kalmadı. Deposu da arkadaşlar şurada. Anahtarla açılıyor.
O da tahminimce, yanlış hatırlamıyorsam 110 litre falan hacmi var. Şimdi buradan bu kadar. Ben bir çalıştırayım traktörü. Gidip geleyim, ondan sonra bir de içinden sürüş çekeriz. Videomuzu bitiririz. Vitesleri güzel geçiyor traktörümüzün. İçeriden de size gösterelim dedik bir kullanışını. Traktörü yani elinde olan, kullanan varsa, yani memnunsa, biz aldık gerçi, yapacak bir şey yok. Onlar yazabilir yorumlara, nasıl traktör, yani ne gibi şeylere dikkat etmemiz lazım, onları bize yazabilir. Instagram yolundan da yazabilir. Her iki hesaptan da. Oradan biz öğreniriz. Bize öğretmiş olurlar. Yani bilgi paylaştıkça çoğalır. Şöyle bir içinden çekelim dedik. Ver istersen bana, önden de çek. Dönüşümüzü yapalım. Videomuzu yavaş yavaş sonlandırırız zaten. Ya alışamadım motora, shuttle'a. Bu sene zaten arkadaşlar silaj biçim videoları, case traktörümüz de gelecek. İnşallah Allah nasip ederse biçimini yapacağız mısırlarımızın. Zaten en büyük şeyim de buydu, yani silajları biçmeden değiştirmek traktörü. O da inşallah nasip olacak. Evet arkadaşlar, videomuzu çektik. Kısaca tanıtabildiğimiz kadar tanıttık. Dediğim gibi traktörümüzü aldık hayırlısıyla. Bize iyi dileklerde bulunan, hayırlı olsun diyen herkese çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bu videomuz da buraya kadardı. Son bir zaten traktörün şimdi şeyini izleyeceksiniz. Ondan sonra da videoyu kapatırız. Hoşça kalın.